Kıymetli arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bugün okuyacağımız kitabımızın seviyesi 1. dereceden yani Stage 1 ya da Level 1. The Crown Touch demek arkadaşlar. Mr. James yazmış. Tam ekran yapıyorum. Okumaya başlıyorum. Önce ben okuyacağım. Önce özür dilerim sesi okutacağım. Yani İngilizce sesi okutacağım. Sonrasında ben devreye girip bunu hemen İngilizceye çevireceğim. Sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. By M.R. James. Yes. Chapter 1. Paxton's Story. Do you want to see a doctor? Long asked. No, no, the young man said. I'm afraid. Evet. Chapter 1. Bölüm 1. Paxton's Story. Paxton'ın hikayesi. Long asked. Long adında bir adam varmış arkadaşlar. O soruyor. Do you want to see a doctor? Bir doktor görmek ister misiniz? The young man said. Genç adam dedi ki, no, no. I'm afraid. Korkarım. Hayır, yani korkarım. Devam ediyoruz. It's a cold night. Come in and sit down. Don't be afraid. That noise is only the wind in the trees. Please listen to my story. It started on a dark, dark night in Sebra. Do you know Sebra? It's a small English town near the sea. Evet. Geri geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. It's a cold night. Soğuk bir geceydi. Come in and sit down. Gel içeri ve otur. Gel otur. Don't be afraid. Korkma. The noise is only the noise. The noise is only the wind in the trees. Bu gürültü ağaçların arasından gelen rüzgardır. Yani ağaçların arasından gelen sadece rüzgar. Please listen to my story. Lütfen benim hikayemi dinleyin. It started on a dark night in Seaboard. Bu hikaye arkadaşlar Seaboard'da kapkaranlık bir gecede başladı. Do you know Seaboard? Seaboard'u bilir misiniz? It's a small English town near the sea. Denizin kenarında küçük bir İngiliz kasabası. It's a small English town near the sea. There's a train station near it, and there are some houses and shops. There's one small hotel. The beach is good and long, but the sea is usually very cold. That isn't a problem for me. I don't like swimming. Evet. Bir geri geliyorum. Oradan devam edelim. There's a train station near it. And there are some houses and shops. Yanında bir tren istasyonu vardır. And there are some houses and shops. Nerede arkadaşlar? Bakın halen yanında. Onun yanında dükkanlar ve evler vardır. Bazı dükkanlar ve evler vardır. There is one small hotel. Küçük bir otel vardır. The beach is good and long. Yani plaj, arkadaşlar bakın burada plajı da gösteriyor. Plaj uzun ve iyidir yani güzeldir. But sea is usually very cold. Fakat deniz genellikle oldukça soğuktur. Evet. Parantez içindeki ifadede de diyor ki that isn't a problem for me. That isn't a problem for me. Bu benim için problem değil. I don't like swimming. Ben yüzmeyi sevmiyorum. Problem for me. I don't like swimming. I was at the hotel there with my friend, Henry Long. It was cold that April, and there weren't many people in Sebra. That was good for us, because it was quiet. It was a good holiday. Every day, Long and I walked near the sea. In the evenings, we like to sit in the hotel and talk. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz baştan. I was at the hotel with my friend. Ben otelde arkadaşımla birlikteydim. Henry Long arkadaşımın adı Henry Long. It was cold at April. Yani Nisan'ın soğuk günleriydi diyelim yani. Nisan'ın soğuğuydu.
And there weren't many people in the seaboard. Ve bu nedenle seaboard'da çok fazla insan yoktu. That was good for us because it was quiet. Bizim için iyiydi çünkü sessizlik vardı, yani sessizdi. It was a good holiday. Çok güzel bir tatildi. Every day long, her gün uzun, and I walked near the sea, ve denizin kenarında yürüdüm. In the evenings, akşamları, we liked to sit and in the hotel and talk. Yani akşamları otelde oturmayı ve konuşmayı, sohbet etmeyi seviyorduk. Suddenly, one evening, there was a noise at the door. A young man opened it. "I'm sorry," he said to us. "Please excuse me." Evet, buradayız. "That's okay," I said. "Come in," Long said. Evet. Suddenly, arkadaşlar, suddenly aniden demek. Aniden one evening, bir akşam, there was a noise at the door. Kapıda bir gürültü vardı. A young man opened it. Genç bir adam kapıyı açtı. Bize dedi ki, bize dedi ki, I'm sorry, özür dilerim. Please excuse me, lütfen beni affedin. Ben de dedim ki, that's okay. Problem yok, sıkıntı yok yani. Long da dedi ki, come in, girin içeri. I said. "Come in," Long said. The young man came into the light. He was short, and he had dark hair. I looked at his unhappy face. "What's wrong?" I asked. "Are you okay?" "Do you want to see a doctor?" Long asked. No, the young man said. I'm afraid." "Why?" Long asked. Arkadaşlar, The young man geri geliyorum. Evet, buradaki konuşmayı hemen çevirelim. The young man came into the light. The young man, arkadaşlar, young genç demek. Genç adam ışıkta belirdi. Arkadaşlar, came into the light yani ışığa geldi. Evet, yani ışıkta kendini gösterdi. Işıkta göründü. He was short and he had a dark hair. Kısaydı ve koyu siyah saçları vardı. I looked at his unhappy face. Onun mutsuz yüzüne baktım. I looked at his unhappy face. Evet. Sonra ben dedim ki, bakın. What's wrong? Problem ne? Are you okay? İyi misiniz? Long da soru sordu. Do you want to see a doctor? Bir doktor görmek ister misiniz? Yani doktor muayene olmak ister misiniz gibisinden arkadaşlar. Evet, bir doktor ziyaret etmek ister misiniz? Burada the young man said, genç adam dedi ki, no, hayır. Devam ediyor arkadaşlar. I'm afraid, ben korkarım ki. Long bu arada soruyor arkadaşlar. Long sordu. Why? Niçin? Yani niçin korkarsınız gibisinden. Devam ediyoruz. "Why?" Long asked. The young man didn't answer my friend's question. "Sit down and have a drink," I said. "What's your name?" "Paxton." He didn't say his first name. I don't know it today. "What's wrong, Paxton?" I asked. Evet. Geri geliyoruz arkadaşlar. Böyle bazen kaçıyor. Hemen ben geri getiriyorum. Sıkıntı yok. Burada the young man, hatırlarsanız bir önceki sayfada da geçmiş arkadaşlar. Young genç demek. The young man didn't answer my friend's question. Genç adam benim arkadaşımın sorusuna cevap vermedi. Ben dedim ki sit down and have a drink. Lütfen oturun. Yani oturun ve bir içki alın. What's your name? İsminiz nedir? Burada adam dedi ki Paxton. He didn't say his first name. İlk adını söylemedi. Paxton dedi. Bu arada parantez içerisinde I don't know it today. Halen onu hatırlamıyorum. Sonra ben dedim ki what's wrong Paxton? Paxton, sıkıntı nedir? Yanlış olan nedir? Problem nedir gibisinden arkadaşlar. Devam ediyoruz. "What's wrong, Paxton?" I asked.
The young man looked at me and then at Long. His eyes were big and his face was white. "You don't know me," he said. "I understand that. But please believe me. Please." Geri geliyoruz. Burada arkadaşlar the young man looked at me and then at Long. Bak burada fiil iki kişiye gidiyor. Looked at me and looked at Long. Evet. Genç adam hem bana baktı arkadaşlar. Bana ve sonrasında da arkadaşım Long'a baktı. His eyes were big. Gözleri çok büyüktü. And his face was white. Yüzü bembeyazdı. Yüzü beyazdı. Solgundu. O dedi ki, he said, "You don't know me." Beni tanımazsınız. You don't know me. Beni bilmezsiniz. Evet. Devam ediyor arkadaşlar. I understand that. Bunu anlıyorum. Fakat lütfen bana inanın. Lütfen. But please believe me. Please. This was very important to him. Then Paxton started his story. Long and I listened for a long time. Here is his story. Geri gelelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. This was very important to him. Bu onun için çok önemliydi. Sonra Paxton started his story. Paxton hikayesine başladı. Long and I. Long ve ben. Long arkadaşlar burada aslında uzun kelimesi gibi geçiyor ama biz bir yerde de yanlışlık yaptık ilk başlarda. Hani plaj uzundu falan filan. Aslında o longmuş. Adamın özel isimmiş. Long ve ben. Evet. Uzun bir zaman dinledik. Kimi dinledik? Bu adamın hikayesini dinlemiş arkadaşlar. Here is his story. Evet. Bu onun hikayesi. İşte onun hikayesi şeklinde. Devam ediyoruz. Here is his story. Paxton was on holiday in Zebra too. He liked old buildings, and there were a lot of them near Zebra. One day, he went on his bicycle to a church near the town. It was a beautiful, small church. Evet. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar Paxton was on holiday in Seaburg. Paxton yani Seaburg'da o da bakın burada Paxton bak D'da 2 burada veren bu da arkadaşlar. Paxton'da hani biz de Seaburg'da tatildeydik. Paxton'da o da yani Paxton'da arkadaşlar Seaburg'da tatildeymiş. Was on holiday in Seaburg. On holiday tatilde olmak arkadaşlar. Paxton'da Seaburg'da tatildeymiş. He liked old buildings. Yani eski binaları, yani tarihi binaları severmiş. And there were a lot of them near Seaburg ve Seaburg'un yanında bu binalardan arkadaşlar a lot of yani birçok varmış. Yani bu Seaburg'un yanında eski binalardan birçoğu varmış. One day he went on his bicycle to a church. Bir gün bakın one day o bisikletiyle to a church near the town. Kasabanın yanındaki kiliseye gitti. It was a beautiful small church. Yani bu kilise çok güzel küçük bir kiliseydi. It was a beautiful small church. Devam ediyoruz. There was an old picture on it with 3 crowns. It was very interesting, and Paxton wanted to know about it. There was an old man in the church garden. Evet, bakalım. Burada arkadaşlar there was an old picture on it with 3 crowns. Yani bu kilisenin üzerinde arkadaşlar. Bak there was an old picture on it. Bu it dediği şey kilise. Tamam mı? Evet. Kilisenin üzerinde 3 crowns. Yani içerisinde 3 taç olan taç. Bak taç. Kralın giydiği taçlar var ya. Evet. 3 taç olan bir resim varmış. It was very interesting. Bu çok ilginçmiş. And Paxton wanted to know about it. Ve Paxton da bunun gerisindeki hikayeyi yani bunu öğrenmek istemiş arkadaşlar. Want to know about it. Yani onu öğrenmek istemiş, merak etmiş. There was an old man in the church garden. Kilisenin bahçesinde yaşlı bir adam varmış arkadaşlar.
there was an old man in the church garden. "Excuse me," Paxton said. "What do you know about this picture?" The old man put down his spade and looked at the young man. "Do you know the story of the 3 crowns?" he asked. "No," Paxton answered. Geri gelelim. Excuse me. Burada arkadaşlar bakın Paxton said. Paxton dedi ki excuse me, affedersiniz. What do you know about this picture? Bu resim hakkında. Bak, what do you know? Ne biliyorsunuz about this picture? Bu resim hakkında ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? The old man put down his spade. Yaşlı adam küreği, yani bu hani belleme yapıyorlar ya arkadaşlar, bahçeyi. Yani spade, onu bir yana bıraktıktan sonra and looked at the young man, ve bu genç adama bir baktı. Bir daha üzerinden geçelim. The old man put down his spade. Yaşlı adam küreğini yere bıraktıktan sonra genç adama baktı. Do you know the story of the 3 crowns? Üç tacın hikayesini bilir misiniz? He asked, sordu. Paxton cevap verdi. No, hayır. He asked. "No," Paxton answered. "Sebra was always an important place," the old man said. "It is today, too. It's important because it's on the sea." "I don't understand," Paxton said. "The English wanted to protect their country from countries across the sea," the old man said. "They put 3 crowns in the ground near the sea. One of the crowns was here, near Sebra." Geri gelelim arkadaşlar. Burada bakalım ne diyor. Bakın, the old man said. Yaşlı adam söyledi. Ne dedi bakalım. Seaburg was always an important place. Seaburg her zaman önemli bir yer olmuştur. It is today. Bugün de halen öyledir. It is important because it is on the sea. Yani bu yer önemlidir çünkü bu yer denizdedir arkadaşlar. It is on the sea. Yani denizin üzerindedir. Paxton said. Paxton dedi ki I don't understand. Anlamadım. The English wanted to protect their country from the countries across the sea. The old man said. Yani yaşlı adam dedi ki The English wanted to protect their country. İngilizler kendi ülkelerini korumak istediler. From countries across the sea. Yani denizin öbür tarafında, deniz aşırı ülkelerden kendi ülkelerini korumak istediler. İngiltere'yi korumak istediler. Kimler? İngilizler. Evet. The old man said. Yaşlı adam söyledi. They put 3 crowns in the ground near the sea. İşte denizin kenarında 3 tane taç yere gömdüler. Burada gömme kelimesi yok. Ama bu gömme kelimesini buradan çıkartıyoruz. Yani yere koydular. Evet. They put 3 crowns in the ground near the sea. Denizin kenarında yere 3 tane taç koydular. One of the crowns was here. İşte bu taçlardan bir tanesi buradadır. Near Seaburg. Seaburg'un yanında. Devam ediyoruz. "One of the crowns was here, near Sebra." "But why?" Paxton asked. He didn't understand. What did 3 crowns in the ground do? "The 3 crowns were magic," the old man said. "Their magic protected the country." Evet. Geri gelelim. Burada Paxton devam ediyor arkadaşlar. Soruyor. Diyor ki but why? Fakat niçin? He didn't understand. Anlamadı o. Yani he didn't understand. Olayı anlamadı. What did 3 crowns in the ground do? Yani yere gömülen 3 tane taç ne işe yarar? Bu sorunun anlamı bu arkadaşlar. What did 3 crowns in the ground do? Yere gömülen
3 taç ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Buradan çıkartıyorum. The three crowns were magic. The old man said. Yaşlı adam dedi ki bu 3 tane taç sihirdir. Their magic protected the country. Onların sihri ülkeyi korudu. Their magic protected the country. People believe that? Paxton asked with a smile. Many people here in Zebra believe it, the old man answered. But do you believe it? Paxton said. The old man looked at the dark sea. His eyes were dark too. He didn't answer Paxton's question. And where are these crowns? Evet arkadaşlar, geri gelelim. Buradan devam edelim. Do people believe that? Paxton asked with a smile. Paxton bir gülümsemeyle, yani yüzünde bir gülümsemeyle sordu. Dedi ki insanlar buna inanıyor mu? Do people believe that? Evet. Many people here in Seaburg believe it. The old man answered. Yaşlı adam cevap verdi. Many people here in Seaburg believe it. Seaburg'daki yani işte buradaki birçok insan buna inanıyor diye cevap verdi arkadaşlar. But do you believe it? Paxton said. Paxton dedi ki siz inanıyor musunuz? Fakat siz inanıyor musunuz? The old man looked at the dark sea. Yaşlı adam yani bu kara denize baktı. Arkadaşlar Karadeniz derken yani kara, yani siyah denize baktı, böyle koyu renkli denize, böyle koyu mavimsi olan bir denize baktı. His eyes were dark. Onun gözleri de böyle koyuydu. He didn't answer Paxton's question. Paxton'ın sorusuna cevap vermedi. Question. And where are these crowns now? Paxton asked. He looked at the water too. There was a boat on the sea. It was small on the dark water. Geri gelelim. And where are the crowns now? Paxton asked. Paxton sordu. Dedi ki arkadaşlar peki bu taçlar nerede şimdi? He looked at the water too. There was a boat on the sea. It was small on the dark water. He looked at the water too. Denize de baktı. There was a boat on the sea. Denizin üzerinde bir bot vardı. Yani gemi vardı. It was small on a dark water. Yani o koyu renkteki denizin üstünde arkadaşlar küçüktü. It was a small. Yani küçük bir bottu. Evet. Devam ediyoruz. It was small on the dark water. That's a difficult question, the old man said. One of them is in London now. Every day, people on holiday can go and look at it. One of the crowns is in the sea. Now, only one crown is in the ground. But its magic is working today. Evet, burada bakalım ne diyor arkadaşlar. The old man said. Yaşlı adam dedi ki, that's a difficult question. Zor bir soru bu. Evet. One of them is in London now. Bu taçlardan bir tanesi şu anda Londra'dadır. Every day people on holiday yani can go and look at it. Her gün tatilde olan insanlar gidip ona bakabiliyor. One of the crowns is in the sea. Bu taçlardan bir tanesi ise denizdedir arkadaşlar. Denizin içerisindedir. Now only one crown is in the ground. Fakat yani şimdi ise yerde yani gömülü vaziyette bulunan sadece bir crown, sadece bir taç vardır. Bakın, now only one crown. Fakat şimdi sadece bir taç yerin altında gömülü şekildedir.
But its magic is working today. Fakat bunun sahip olduğu sihir, but its magic, sihri halen devam etmektedir. Is working today. Yani halen devam etmektedir. Bu devam kelimesini buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Do you know about the last crown? Paxton asked. Where is it? I don't know that, the old man said. Who knows? Paxton said. Only the Agers family. Who are they? Evet, burada arkadaşlar bakın Paxton soruyor. Do you know about the last crown? En son tacın ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Biliyor musunuz? What is it? Nerededir o? The old man said. Yaşlı adam cevap verdi arkadaşlar. Söyledi. I don't know that. Onu bilmiyorum. Paxton sordu. Who knows? Kim biliyor peki? Who knows? Only the Agers family. Sadece Agers ailesi. Who are they? Kim onlar? The old man looked into Paxton's eyes. Agers is a very old name in Zebra. The Agers were a family here for many years. Families come and go, but the Agers always stayed. They never moved away. The old man looked into Paxton's eyes. Yaşlı adam Paxton'ın gözlerine baktı. Agers is a very old name in Seaburg. Agers'lar Seaburg'da çok eski bir isimdir. The Agers were a family here for many years. Yani Agers ailesi arkadaşlar. Yani burada çok uzun yıllardan beri yaşayan bir ailedir. Yani bulunan bir ailedir. Families come and go. Aileler gelirler, giderler. But the Agers always stayed. Fakat Ager'lar her zaman burada kaldılar. Stayed, kaldılar. They never moved away. Hiçbir zaman taşınmadılar. They never moved away. Why not? The men of the family had a very important job. The old man was quiet now. The crown protected the country, and the Agers protected the crown. Paxton didn't believe the old man's story, but it was very interesting to him. Evet, geri gelelim. Why not? Neden olmasın? The man of the family had a very important job. Yani Agers ailesine, arkadaşlar bakın, Agers ailesinin erkeklerinin çok önemli bir görevi vardır, işi vardır. The old man was quiet now. Yaşlı adam şu an sessiz arkadaşlar. Hani bu hikayeyi anlatan adam, yaşlı adam biraz sessiz. Quiet. The crown protected the country. Taçlar ülkeyi korudu. And the Agers protected the crown. Ager'lar da arkadaşlar, Ager ailesi de taçları korudu. Paxton didn't believe the old man's story. Paxton yaşlı adamın hikayesine inanmadı. But it was very interesting to him. Fakat ona oldukça ilginç geldi arkadaşlar. Story. But it was very interesting to him. Where are the Agers? He asked. Can I talk to them? The Agers can't answer any questions about the crown now, the old man said. William Agers was the last person in the family. He lived near here, but he isn't talking now. Why not? Evet, bakalım. Where are the Agers? He asked. Burada Paxton soruyor arkadaşlar. Diyor ki where are the Agers? Agers'lar nerededir? Can I talk to them? Onlarla konuşabilir miyim?
Yaşlı adam cevap veriyor. The agers can't answer any questions about the crown now. Ager'lar taç hakkında, yani şu anda taç hakkında hiçbir soruya cevap veremezler. The old man said. Yaşlı adam söyledi. William Agers was the last person in the family. William Agers ailenin en son üyesiydi arkadaşlar. He lived near here. O buraya yakın bir yerde yaşadı. But he isn't talking now. Fakat şu an konuşmuyor. Öbürsü de soruyor arkadaşlar. Paxton soruyor. Why not? Neden? Talking now. Why not? Suddenly, it was very quiet at the church. The old man put his hand on a gravestone. He looked at Paxton's face. His eyes were cold now. You aren't from Zebra, he said. Go back to your hotel. Don't think about the crown again. I'm sorry, Paxton started. But Bakalım oradaki konuşma nasıl? Hadi. Suddenly it was very quiet at the church. Aniden kiliseye bir sessizlik düşer arkadaşlar. Cümlenin anlamı böyle. Evet, aniden kilise sessizleşir. The old man put his hands on a gravestone. Yaşlı adam elini bir mezar taşının üzerine koyar. He looked at Paxton's face. Sonra Paxton'ın suratına bakar. His eyes were cold now. Gözleri şu an çok soğuk. Yani yaşlı adamın gözleri çok soğuk bakıyor Paxton'a. You aren't from Seaburg. Sen Seaburg'dan değilsin dedi. Go back to your hotel. Git şimdi oteline geri dön. Don't think about the crown again. Bir daha taç hakkında düşünme. Evet, düşünme. I'm sorry, Paxton said. Paxton dedi ki, özür dilerim. Fakat sorry, Paxton started. But the old man didn't listen. He walked away from Paxton and from the church. What did I say? Paxton asked. Only the wind listened to him. Evet, burada duralım. The old man didn't listen. Yaşlı adam dinlemedi. He walked away from Paxton. Paxton'dan uzaklaştı. And from the church. Paxton'dan ve kiliseden uzaklaştı. What did I say? Ben ne dedim ki? Paxton yani sordu. Only the wind listened to him. Sadece Paxton arkadaşlar rüzgar dinledi. Evet, wind listened to him. Evet. Only the wind. Sadece rüzgar onu dinledi. Devam edelim. Asked. Only the wind listened to him. Then he looked down at the gravestone. William Agers. This was William Agers's gravestone. The man was dead. Who protected the crown now? Evet. Sonra he looked down at the gravestone. Sonra aşağıdaki mezarlığa baktı arkadaşlar. Yani mezar taşına baktı. William Agers üstünde yazıyor. This was William Agers' gravestone. Bu William Agers'ın mezar taşıdır. The man was dead. Adam ölmüş. Who protected the crown now? Peki şimdi tacı kim koruyor? Who protected? Kim korudu arkadaşlar? Yani kim koruyor anlamında geliyor yani biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde. Devam ediyoruz. Chapter 2. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Chapter 2'da duralım. Ondan sonraki bölümü bir sonraki videomuzda işlemeye çalışalım. Chapter 2 The Man on the Hill. Tepedeki Adam. İkinci bölümümüzün ismi arkadaşlar. Bunu ikinci videoda çekmeye çalışacağım. Yani çok uzun video çekersem bu benim için de sakıncalı, sizin için de sakıncalı. Benim için neden sakıncalı? Çünkü uzun süre bir konsantrasyon gerekiyor. Ama bazen bazı işler çıkıyor, olmuyor.
bilgisayarın başından ayrılmak zorunda kalıyorum. Bir de yeterli ekipmanım yok, stüdyom yok. Yani videoyu durdurup yani pause yapıp gidemiyorum. Çünkü elektrik kesilmesi olabiliyor. Çocuklar mesela gelip dokunabiliyor. O nedenle onu yapamıyorum. Sizi de hayretten sıkmak istemiyorum. Mesela böyle uzun videolar çekip çünkü bu epey bir zaman alan, konsantrasyon gerektiren bir şey. O yüzden böyle 10'ar dakikalık videolarla bunları birer günlük arayla yüklemeyi düşünüyorum YouTube'a. Arkadaşlar oradan sizin hizmetinize sunmaya çalışacağım. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar videoları beğeniyorsak lütfen paylaşalım. Ondan sonra kanala abone olalım. Diğer videolardan da haberdar olalım. Özellikle kanalın oynatma listesine girip o oynatma listesinin içerisinde mesela bulunan kitapları da görmeye çalışalım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla bol kitap okumaya çalışacağım. Yani şimdi diyeceksin ki hoca sen niye böyle mesela hızlı okuyorsun ya da yavaş okuyorsun ya da belli kelimeleri geçiyorsun ya da geçmiyorsun. Şimdi her insanın mesela farklı bir şekilde kitap okuyuş tarzı vardır. Benim de kitap okuyuş tarzım budur arkadaşlar. Yani bu şekilde devam edeceğim. Yine elimden geldiği kadarıyla mesela basit bir şekilde, yavaş bir şekilde temiz bir Türkçe ile arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Evet. E, Elimden gelen bu arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah dil öğrenme aşkımız bitmez arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum tekrar.